Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kürk yakalı yelek çalışması yapacağız. Yeleğimizi bir yaşa göre hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi sadece haroşa örgü ve yalancı selanikten oluşuyor. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın da kolaylıkla yapabileceği bir yelek. Ben bir de yeleğime takım olarak bu şekilde bot patik yaptım. Dilerseniz yukarıdaki videomu izleyerek sizler de yapabilirsiniz. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. 3,5 numara şiş kullanacağım. Ve kar topunun tüylenmeme özelliğine sahip Baby One olan ipini kullanacağım. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda bir ip. Yine kar topunun ana kuzusu diye satılan bu iplerinden kullanacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. İlk olarak ön bedenlerimizi öreceğiz. Şişime 30 ilmek atarak başladım ve örgümün ön yüzüne geçmek için bir sıra haroşa olarak ördüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Yalancı selanik yapacağız arkadaşlar. Ön yüzümüzde üçüncü ilmeğimizi ters öreceğiz. Arka yüzümüzde sondaki üçüncü ilmeğimizi bir altındaki gözenekten girerek düz olarak öreceğiz. Daha önce biliyorsunuz birçok kez yapmıştık. Şimdi buradaki 3 ilmeğimle birlikte 12 ilmeğimi sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Dönüyorum. İpim arka tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve tekrar haroşa olarak devam ediyorum. Sondaki üçüncü ilmeğimi bakın buradaki gözenekten değil bir altındaki gözenekten girerek düz olarak örüyorum. Ve sondaki iki ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Yeleğimiz haroşa örgüden oluşuyor. Sadece bu üçüncü ilmeğimizi selanik olarak öreceğiz. Bunun dışında farklı hiçbir işlem yapmıyoruz. Şimdi ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. Ön yüzümde olduğum için ikinci ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi ön yüzümde ters olarak örüyorum. Ve yine 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bu yandan 2 tane ilmeğimi bu tarafa dahil edeceğim. 2 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi burada 14 tane ilmeğim oldu. Dönüyorum. İpim arka tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sonda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam ediyorum. Burası benim örgümün arka yüzü. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. Buradaki gözeneğe değil bir altındaki gözeneğe girerek düz olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzümdeyim. Yine 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3. ilmeğimi ön yüzümde ters olarak örüyorum. Ve haroşa olarak devam ediyorum. Bir önceki sırada bu taraftan 2 tane ilmek dahil ettiğimiz için buradaki 12 ilmeğimiz 14 olmuştu. Şimdi sıra başından 14 tane ilmeğimizi sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Zaten yerleri çok belirgin arkadaşlar. Bakın bu tarafta hiç örülmemiş ilmeklerimiz var. Bu tarafta da ördüğümüz ilmeklerimiz. 14 ilmeğimizi ördükten sonra yine kenardan 2 tane ilmeğimizi alıyoruz. Ve onları da haroşa olarak örüyoruz. Dönüyoruz. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Birlikte bu sıramızı da yapalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve sonda 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. Buradaki gözeneğe değil bir altındaki gözeneğe batarak düz olarak örüyorum. Ve 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzümüzü bir kez daha birlikte örelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde açtığınız zaman çok belirgin zaten yere. Bu taraf örülmüş taraf, bu taraf hiç örülmemiş taraf. Her sıra sonuna geldiğimizde son ilmeğimizi örüyoruz
Ve bu taraftan 2 tane ilmek buraya dahil ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Saymanıza gerek yok. Zaten oraya geldiğiniz zaman belli oluyor. Bir önceki sırada 14 tane ilmeğimiz olmuştu. Bu sıramızda 16 ilmeğimiz var. 16 ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Bakın bitti. Buradan şimdi yine 2 tane ilmek dahil edeceğim. Bu 2 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Dönüyorum. İpim arka tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar örgümün arka yüzünde de yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. Örgümün arka yüzünde 3. ilmeğim düz. Buradan değil bir altından girerek düz olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam edeceğiz. Videomuz gereksiz yere uzun olmasın. Aynı işlemleri tekrarlayarak birkaç sıra zaten birlikte ördük. Ön yüzümüzde ve arka yüzümüzde sadece 3. ilmeklerimizle işlem yapacağız. Ön yüzümüzde 3. ilmeğimizi ters öreceğiz. Arka yüzümüzde 3. ilmeğimizi bir altından girerek düz olarak öreceğiz. Ön yüzlerimizde de haroşa olarak devam edip buradaki boşluğu gördükten sonra 2 tane ilmek bu taraftan diğer tarafa dahil edeceğiz ve haroşa olarak devam edeceğiz. İlmeklerimizin tamamı bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, en sonda 2 tane ilmeğim kalana kadar aynı işlemleri tekrarlayarak ördüm. Şimdi burada da yine aynı işlemi yapacağım. Son sıramızı birlikte yapalım. Yine baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3. ilmeğimi ters örüyorum ve haroşa örgülerle devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, arası oldukça açık. Sondaki 2 ilmeğimi de yine bu tarafa dahil ediyorum. Artık sadece haroşa örgülerle devam edeceğiz arkadaşlar. 2 sıra birlikte örelim. Örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını sonda 3 tane ilmeğimiz kalana kadar haroşa olarak örüyoruz. Sonda 3 ilmeğim kaldı. 3. ilmeğimi bir alttan girerek düz olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde yapacağımız tek işlem bu arkadaşlar. İlmeklerimizin tamamını sonda 3 ilmeğimiz kalana kadar haroşa olarak öreceğiz. 3. ilmeğimizi örgümüzün arka yüzünde bir altındaki gözenekten girerek düz olarak öreceğiz. Sondaki 2 ilmeğimizi de yine haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzlerimizde de baştaki 3. ilmeğimizi ters öreceğiz. Diğer ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. 2 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3. ilmeğimi ters örüyorum. Ve ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, sadece haroşa örgülerle 15 santimetre uzunluğa gelene kadar ördüm. Buradaki ipimden yukarı doğru haroşa dişlerimi saydığım zaman da 28 diş haroşam oldu. Şimdi kol kesimimizi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3. ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki Selanik örgümüzü yine devam ettireceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum.
Sonda 3 ilmeğimiz kaldığı zaman orada da Selanik başlangıcı yapacağız arkadaşlar. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. Ön yüzümde 3. ilmeğimi ters ördüğüm için ters olarak örüyorum ve sondaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Kesimlerimizi örgümüzün arka yüzünden yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi bakın bir altındaki ilmekten girerek düz olarak örüyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve yine sonda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam ediyorum. Diğer kesimlerimizi de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir kesim daha yapalım birlikte. Sonda 3 tane ilmeğim kaldı. Bu düz ilmeğimi bir altındaki ilmekten girerek düz olarak örüyorum. Sıra sonundaki 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Şimdi ikinci kesimimizi de yapalım. Ön yüzümüzde farklı hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. 2 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 3. ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda da sondaki 3. ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzümüzde baştaki 3. ilmeğimizi bir alttan girerek düz olarak öreceğiz. Sondaki 3. ilmeğimizi de yine bir alttan girerek düz olarak öreceğiz. Ekstra yaptığımız tek işlem kesimlerimiz olacak. 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3. ilmeğimi ters örüyorum. Ve sonda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam ediyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. 3. ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde ikinci kol kesimi yapacağım. Yine bir önceki sırada yaptığımız gibi yapacağız. Baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3. ilmeğimi buradan değil bir altından girerek düz olarak örüyorum. 4. ve 5. ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam ediyorum. Sonda 3 ilmeğim kaldı. Buradaki düz ilmeğime değil bir altındaki düz ilmeğime giriyorum ve düz olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, birlikte 2 kesim sırası yaptık. Bu şekilde devam edeceğiz. Örgümüzün ön yüzünde baştaki ve sondaki 3. ilmeğimizi ters olarak öreceğiz ve diğer ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzümüzde herhangi bir kesme işlemi yapmıyoruz. Örgümüzün arka yüzüne geldiğimizde de baştaki 2 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. 3. ilmeğimizi bir altındaki gözenekten girerek düz olarak öreceğiz. 4. ve 5. ilmeğimizi birlikte alarak keseceğiz. Sondaki 3. ilmeğimizi de yine bir altından girerek düz olarak öreceğiz. Onun dışında ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. 2 kesim sırası zaten birlikte yaptık arkadaşlar. 4 sıra daha aynı şekilde keselim. Yani toplam 6 kez kesme işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi tamamlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 6. kez kesme işlemimi de tamamladım. Şu an şişimde 24 tane ilmeğim var. Artık bu 24 ilmeğimle yaka kesimine kadar devam edeceğim. Sadece haroşa örgülerle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir diş haroşamızı birlikte örelim. Sonra dediğim gibi aynı şekilde devam edeceğiz. Örgümün ön yüzünde baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3. ilmeğimi ters örüyorum. Selaniklerimizi başta ve sonda devam ettireceğiz. Diğerleri zaten haroşa olacak arkadaşlar. Şimdi sonda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam ediyorum. Sonda 3 ilmeğim kaldı. 3. ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzlerinde bu işlemi yapacağız. Baştaki ve sondaki 3. ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Diğer ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Örgümüzün arka yüzünde de baştaki ve sondaki 3. ilmeğimizi bir altındaki gözenekten girerek düz olarak öreceğiz. Diğer ilmeklerimizin tamamını da haroşa olarak öreceğiz. 2 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm.
Üçüncü ilmeğimi Selanik olarak örüyorum. Yani bir altından batarak. Sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar yine haroşa olarak devam ediyorum. Sonda 3 ilmeğim kaldı. Bir altından girerek düz olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde de burada yaptığımız işlemleri yapacağız. Baştaki ve sondaki 3. ilmeğimizi bir altındaki gözenekten girerek düz olarak öreceğiz. Diğer ilmeklerimizin tamamını da haroşa olarak öreceğiz. Şimdi birlikte bir diş haroşamızı ördük. 13 sıraya tamamlayacağız arkadaşlar. Dilerseniz buraya bir ayraç takın. Yukarıyı saymanız kolay olur. Şimdi ben tamamlayıp geleyim. Daha sonra birlikte devam edelim. 13 sıra haroşamı tamamladım. Şimdi yaka kesimimizi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir tane ilmeğimi haroşa örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Son kez bir ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Toplamda 3 kez kesme işlemi yaptım. Şimdi yine haroşa örgülerle devam ediyorum. Sondan 3. ilmeğimi örgümün ön yüzünde olduğum için ters olarak öreceğim. Sonda 3 ilmeğim kaldı. 3. ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu tarafı kestiğimiz için artık Selanik örgümüzü burada devam ettirmeyeceğiz. Sadece kol tarafında devam ettireceğiz. Şimdi örgümüzün arka yüzünde birlikte örelim. Baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3. ilmeğimi bir alttan batarak düz olarak örüyorum. Ve sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Yaka kesimlerimizi örgümüzün ön yüzünden yapıyoruz. Şimdi tekrar kesim işlemi yapacağız. Bir alt sırada 3 tane ilmeğimizi kesmiştik. Burada da yine aynı şekilde 3 tane ilmeğimizi keseceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir örüyorum. Bir atlatıyorum. Bir örüyorum. Bir atlatıyorum. 3 kesim daha yapmış oldum. Şimdi yine haroşa örgülerle devam edeceğim. Sondaki 3. ilmeğimi ters örüyorum. Kenardaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Baştan 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3. ilmeğimi bir alttan batarak düz olarak örüyorum. Ve sıra sonuna kadar haroşa olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar haroşa olarak ördüm. Şimdi ön yüzümden tekrar kesme işlemi yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir örüyorum, bir atlatıyorum. 2 tane kesme işlemi yapmış oldum. Ve şimdi yine haroşa olarak devam ediyorum. Sondaki 3. ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3. ilmeğimi bir alttan girerek düz olarak örüyorum. Ve haroşa olarak yine sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kesim işleminin anlaşılır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz bu işlemi. 3 tane kestik. Tekrar 3 tane kestik. 2 tane kestik. Şimdi birer birer kesmeye devam edeceğiz. Şişimiz üzerinde 13 tane ilmeğimiz kalana kadar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir tane kesim yaptım. Diğer kesimlerimizi de bu şekilde yapacağız. Sondaki 3. ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yakamızı
Sıramızın kesimlerinin tamamını birlikte yapalım arkadaşlar. 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3. ilmeğimi bir alttan girerek düz olarak örüyorum. Ve sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzümde yine bir tane kesim yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Ve sıra sonuna kadar haroşa olarak devam ediyorum. Sondaki 3. ilmeğimizi ön yüzümüzde ters olarak örmeyi unutmuyoruz tabi. 3. ilmeğimi ters ördüm. Sondaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzümüze geldiğimizde son kesimimizi yapacağız. 2 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir alttan girerek 3. ilmeğimi selanik olarak örüyorum. Ve sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2. ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Ve haroşa olarak devam ediyorum. Sondaki 3. ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3. ilmeğimi bir alttan girerek düz olarak örüyorum. Ve sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, yakadaki kesim işlemimizin tamamını birlikte yaptık. Şu an şişimizde 13 tane ilmeğimiz var. Artık bu ilmek sayımızla devam edeceğiz. Toplam 6 diş haroşa öreceğiz. Yine sondaki 3. ilmeğimizi ön yüzümüzde ters öreceğiz. Arka yüzümüzde baştaki 3. ilmeğimizi bir alttan girerek düz olarak öreceğiz. Şimdi 6 diş haroşamızı tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 6 diş haroşamı tamamladım. Omuzlarımızı dikişsiz olarak birleştireceğimiz için ilmeklerimi bu şekilde ilmek tutucuma aldım. Şimdi diğer ön bedenimizle devam edeceğiz. Şişime 30 ilmek atarak başladım. Diğer ön bedenimde ilmeklerimi attıktan sonra ön yüze geçmek için bir sıra haroşa olarak örmüştüm. Bu bedenimizde bu işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizi hemen attıktan sonra kurulumumuzu yapmaya başlayacağız. Diğer ön bedenimizde ne yaptıysak aynı işlemleri burada tekrarlayacağız. Sadece yönlerimiz farklı arkadaşlar. Şimdi sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Diğer ön bedenimizde başta yapmıştık bu işlemi. Burada patlarımızın karşılıklı gelmesi için sonda yapacağız. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. Diğer ön bedenimizde ipli kısmımız örgümüzün arka yüzüydü. Burada ön yüzü. Ön yüzü olduğu için bu sondaki 3. ilmeğimizi örgümüzün ön yüzünde ters olarak örüyoruz. Ve sıra sonundaki 2 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Burası örgümüzün arka yüzü. Normalde bu tarafta ön yüzüydü. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2. ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3. ilmeğimi bir alttan girerek düz olarak örüyorum. Ve 12 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve haroşa olarak devam ediyorum. Ön yüzümde olduğum için sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. 3. ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3. ilmeğimi bir alttan girerek düz olarak örüyorum. Ve yine 12 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Diğer ön bedenimizde kenardan ilmek alma işini örgümüzün ön yüzünde yapıyorduk. Burada örgümüzün arka yüzünde yapacağız. 12 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi buradan 2 tane ilmek haroşa örerek bu tarafa dahil ediyorum. Dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sonda 3 ilmeğim kalana kadar örgümün ön yüzünde haroşa olarak devam ediyorum. Unutmuyoruz arkadaşlar, ipimizin bulunduğu kısım bizim örgümüzün ön yüzü. 3. ilmeğimi ön yüzümde ters olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzlerinde hep bu kenardan 2 tane ilmek bu tarafa dahil edeceğiz. Burayı da birlikte yapalım. Baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3. ilmeğimi bir alttan girerek düz olarak örüyorum. Ve haroşa örgülerle devam ediyorum. ...14 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Yine bu yandan 2 tane ilmeğimi haroşa örerek bu tarafa dahil ediyorum. Dönüyorum. Örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sonda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam ediyorum. Sonda 3 ilmeğim kaldı. 3. ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, kurulumumuzu yaptık. Yönümüz belli. Artık örgümüze aynı şekilde devam edeceğiz. Her arka yüzümüze geldiğimizde baştaki 3. ilmeğimizi bir altındaki gözenekten girerek düz olarak öreceğiz. Diğer ilmeklerimizi de buradaki boşluğa kadar haroşa olarak öreceğiz. Ve kenardan her arka yüzümüzde sona geldiğimizde 2'şer tane ilmek bu tarafa dahil edeceğiz. Döneceğiz. Örgümüzün ön yüzünde de sondaki 3. ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Diğer ilmeklerimizi zaten haroşa olarak öreceğiz. Şimdi bu kenardaki bütün ilmeklerimiz bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, sonda 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi her arka yüzüme geldiğimde ikişer ikişer bu tarafa ilave ettim. Şimdi bu son 2 ilmeği de birlikte yapalım yine. Örgümün arka yüzündeyim. 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3. ilmeğimi bir altındaki gözenekten girerek düz olarak ördüm. Ve haroşa olarak devam ediyorum. Son kalan 2 ilmeğimi de yine bu tarafa dahil ediyorum ve haroşa olarak örüyorum. Artık yuvarlama işlemimiz bitti. Sadece haroşa örgülerle devam edeceğiz. Sondaki 3. ilmeğimizi örgümüzün ön yüzünde ters olarak öreceğiz. Arka yüzümüzde de sondaki 3. ilmeğimizi bir altındaki gözenekten girerek düz olarak öreceğiz. Şimdi bir diş haroşamızı birlikte yapalım. Şimdi ön yüzde ne yapıyorsam arkadaşlar, bir sonraki ön yüzde de aynı işlemi yapacaksınız. Arka yüzümüzde ne yapıyorsam bir sonraki arka yüzlerde aynı işlemi yapacaksınız. Ön yüzümde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilmeklerimin tamamını sonda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak örüyorum. Tüm ön yüzlerimizde yapacağımız işlem kol kesimine kadar aynı olacak. Sonda 3 ilmeğim kaldı. 3. ilmeğimi örgümün ön yüzüne ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 3. ilmeğimi bir altındaki gözenekten girerek düz olarak öreceğim. 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3. ilmeğimi alttaki gözenekten girerek düz olarak örüyorum. Ve sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Bir diş haroşamızı birlikte ördük. Evet arkadaşlar, örgümüzün arka yüzlerinde de burada yaptığımız işlemi yapacağız. Şimdi birlikte bir diş haroşamızı ördük. Diğer ön bedenimizde olduğu gibi 28 diş haroşamızı tamamlayalım. Daha sonra kol altı kesimlerimizi birlikte yapalım.
28 sıra haroşamı tamamladım. Şimdi kol altı kesimlerimizi yapacağız. Aynı zamanda bu tarafta da yine Selanik başlatacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Ve sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerime haroşa olarak örüyorum. Kesimlerimizi örgümüzün arka yüzünde yapacağız. Burada da sondaki 3. ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi bir alttan girerek düz olarak örüyorum. Ve sıra sonunda 5 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam ediyorum. Diğer kesimlerimizi de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. O yüzden bu sıramızı iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Sıra sonunda 5 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Üçüncü ilmeğim arka yüzümde olduğum için bir altındaki gözenekten girerek düz olarak örüyorum. Ve sıra sonundaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde toplamda 6 kez kesme işlemi yapacağız. Diğer ön bedenimizde olduğu gibi. Şimdi bir kesim sırası daha birlikte yapalım. Sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Örgümüzün ön yüzünde ilk 2 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizi ters örüyoruz. Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Örgümüzün ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. Üçüncü ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi bir alttan girerek düz olarak örüyorum. Ve sıra sonunda 5 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam ediyorum. Sonda 5 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Buradaki düz ilmeğimi bir altındaki gözenekten girerek düz olarak örüyorum. Ve sondaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, kesim işlemlerinin artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Birlikte 2 kez kesme işlemi yaptık. Şimdi 4 kez daha aynı şekilde kesimlerimizi yapalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet, kesim işlemlerimi tamamladım. Şu an şişimde 24 tane ilmeğim var. Diğer ön bedenimde olduğu gibi 13 haroşa sırası öreceğim. Şimdi ilk diş haroşamızı birlikte örelim. Örgümün ön yüzünde 2 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Üçüncü ilmeğimi ters ördüm. Ve sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam ediyorum. Örgümüzün ön yüzlerinde yapacağımız işlem sadece bu. Sonda 3 ilmeğim kaldı. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde de baştaki ve sondaki 3. ilmeğimizi bir alttan girerek düz olarak öreceğiz. 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3. ilmeğimi bir alttan girerek düz olarak örüyorum. Ve sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam ediyorum. Sonda 3 ilmeğim kaldı. 3. ilmeğimi bir alttan girerek düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, bir diş haroşamızı birlikte ördük. Şimdi aynı işlemleri tekrarlayarak haroşa dişlerimiz 13 sıra olana kadar örelim. Daha sonra yaka kesimini birlikte yapalım. 13 haroşa sıramı tamamladım. Şimdi yaka kesimimi yapacağım. Örgümün ön yüzünde baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3. ilmeğimi ters örüyorum. Ve sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Artık bu taraftaki Selanik'i devam ettirmeyeceğiz arkadaşlar. Yaka kesimi yapacağız çünkü.
sadece bir kesim sırası göstereceğim arkadaşlar. Diğer ön bedenimizde yaka kesimimizin tamamını birlikte yapmıştık. Eğer unutursanız o bölümü tekrar başa alarak izleyebilirsiniz. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir örüyorum, bir atlatıyorum. Bir örüyorum, bir atlatıyorum. 3 kez kesme işlemi yaptım. Şimdi sonda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam ediyorum. Sonda 3 ilmeğim kaldı. 3. ilmeğimi bir alttan girerek düz olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, kesimlerimizi bu şekilde örgümüzün arka yüzünde yapacağız. Bu taraftaki Selanik'imizi sürdüreceğiz. Diğer tarafta kesme işlemi yaptığımız için artık Selanik örmeyeceğiz. 3 tane ilmeğimizi birlikte kestik. Bir sonraki sırada 3 tane ilmeğimizi yine keseceğiz. Sonraki sırada 2 tane keseceğiz. Daha sonraki sıralarda da 1 olarak keseceğiz. En son kesme işlemimizi tamamladığımızda da diğer ön bedenimizde olduğu gibi 6 diş haroşa öreceğiz. Sonra bu şekilde ilmek tutucumuzu alacağız. Şimdi ben tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, ikinci ön bedenimi de aynı şekilde örerek tamamladım. En son kalan 13 ilmeğimi yardımcı aparatıma aldım. Şimdi arka bedenimize devam edeceğiz. Şişime 58 ilmek atarak başladım ve bir sıra örgümün ön yüzüne geçmek için haroşa olarak ördüm. Şimdi 40 tane ilmeğimi örgümün ön yüzünde haroşa olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Örgümüzün arka yüzünde de aynı tekniği uygulayacağız. Şimdi burada 18 tane ilmeğimiz kaldı. Dönüyoruz. 22 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Şimdi bu taraftaki şişimde de diğer tarafta olduğu gibi 18 tane ilmeğim var. Yani 18 yanlarda, 22 ilmek de ortada var. Dilerseniz buralara ayraç takabilirsiniz arkadaşlar. Eğer alış yerlerini karıştırıyorsanız. Yerleri oldukça belli. Ben gerek duymuyorum ama zorlanıyorsanız ayraç takabilirsiniz. O şekilde hiç karıştırmamış olursunuz. Şimdi döndüm. Artık ilmek eklemeye başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ortaya ayırdığım 22 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bakın ara hemen açıldı. Şimdi buradan 2 tane ilmeğimi alıyorum ve haroşa olarak örüyorum. Dönüyorum. Şimdi diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Burada 2 ilmek aldığımız için 24 tane ilmeğimiz oldu. Bu 24 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Bakın arkadaşlar, 2 ilmek arası ne kadar açık. Şimdi burada sonda bir tane daha ilmek örmem gerekiyor. Örüyorum. 2 tane bu taraftan ilmek dahil ediyorum ve tekrar dönüyorum. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Burayı da birlikte örelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine haroşa örgülerle devam ediyorum.
Bakın 3 tane ilmeğim kalmış örmem gereken. Burada boşluk var. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi buradan da 2 tane ilmek ortaya dahil ederek örüyorum. Arkadaşlar videomuzu gereksiz yere uzatmayalım. Artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Tek şişimizde tüm ilmeklerimizi toplayana kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Yani buradan gideceğiz. 2 tane ilmek ortaya katacağız. Gideceğiz. Buradan ilmek 2 tane alacağız. Ortaya katacağız. Yani şişimizdeki tüm ilmeklerimizi bitirene kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. En son bittiğinde de ön bedenimizde olduğu gibi yuvarlama işleminden sonra 28 haroşa sırası örmüştük. Arka bedenimizde de aynı şekilde 28 haroşa sırası örelim. Bu kenarlarda Selanik işlemi yapmıyoruz. Sadece ve sadece haroşa örgülerle devam edeceğiz. Şimdi tamamlayalım. Kol kesimlerimizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, geri dönme işlemimi yaptıktan sonra 28 haroşa sırası ördüm. Şimdi kol altı kesimlerimizi yapacağız. Tıpkı ön bedende olduğu gibi örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Ve sonda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam ediyorum. Yalancı Selanik uygulamaya başlayacağız arkadaşlar. Kesimlerimizi de örgümüzün arka yüzünde yapacağız. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar haroşa olarak ördüm. 3. ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Baştaki ve sondaki 3. ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Diğer ilmeklerimizin tamamını örgümüzün ön yüzünde haroşa olarak öreceğiz. Şimdi arka yüzümüzde kesme işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi buradan değil bir alttan batarak düz olarak örüyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve haroşa olarak devam ediyorum. Kesimlerimizi hep arka yüzümüzde aynı şekilde yapacağız. Şimdi sonda 5 tane ilmeğim kalana kadar haroşa olarak öreyim. Sıra sonunda 5 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Üçüncü ilmeğimi bir altındaki gözenekten girerek düz olarak örüyorum. Ve sondaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Toplamda bu şekilde 6 kez kesme işlemi yapacağız. Birincisini birlikte yaptık. İkincisini de yapalım. Sonra dediğim gibi aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ön yüzümüzde 2 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizi ters örüyoruz. Ve sonda 3 tane ilmeğimiz kalana kadar haroşa olarak devam ediyoruz. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. Üçüncü ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi bir altından batarak düz olarak örüyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kaldığında orada da aynı işlemi yapacağız yine. 2 ilmeğimizi birlikte alarak keseceğiz. Bir sonraki ilmeğimizi bir alttan batarak düz olarak öreceğiz. Selanik'imizi artık devam ettireceğiz arkadaşlar. Kesim işlemlerinden sonra da. Sıra sonunda 5 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Buradaki düz ilmeğimi buradan değil bir altından girerek düz olarak örüyorum. Ve sondaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, arka bedenimizin kesimlerini bu şekilde yapacağız. Ön bedenlerimizde 6 kez kesme işlemi yapmıştık. Arka bedenimizde de yine aynı şekilde 6 kez kesme işlemi yapacağız. Zaten 2 kez birlikte kestik. Aynı şekilde devam edeceğiz. 58 ilmekle başlamıştık arka bedenimize. 46 tane ilmeğimiz kalana kadar kesimlerimizi yapalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 6 kez kesme işlemimi tamamladım. Her arka yüzüme geldiğimde sağdan ve soldan birer tane ilmek kestiğim için toplamda 12 tane ilmek eksiltmiş oldum. Şu an şişimde 46 tane ilmeğim var. Artık eksiltme işlemi yapmayacağız. Sadece haroşa örgülerle devam edeceğiz. Şimdi bir diş haroşamızı birlikte örelim. Sonra ne yapıyorsak arkadaşlar aynısını tekrarlayarak diğer haroşa sıralarımızda öreceğiz. Şimdi örgümün ön yüzünde baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Ve sonda 3 ilmeğim kalana kadar örgümün ön yüzünde yine haroşa olarak devam ediyorum. Baştaki ve sondaki 3. ilmeğimiz ters örgü. Diğer ilmeklerimizin tamamı haroşa olacak örgümüzün ön yüzünde. Diğer ön bedenimizde de yapmıştık biliyorsunuz.
Artık Selanik örgümüzü arka bedenimiz bitene kadar devam ettireceğiz. Sonda 3 ilmeğim kaldı. 3. ilmeğimi ters örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzünde yapacağımız tek işlem bu. Baştaki 3. ve sondaki 3. ilmeğimizi ters öreceğiz. Diğer ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Örgümüzün arka yüzünde de baştaki ve sondaki 3. ilmeğimizi bir alttan girerek düz olarak öreceğiz. Diğer ilmeklerimizin tamamını da haroşa olarak öreceğiz. 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3. ilmeğimi bir altından girerek düz olarak örüyorum. Ve yine sonda 3 tane ilmeğim kalana kadar örgümün arka yüzünde haroşa olarak devam ediyorum. Sonda 3 tane ilmeğim kaldı. Bakın buradan değil, bir altından girerek 3. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Evet, bir haroşa sıramızı birlikte tamamladık. Şimdi 20 sıra daha aynı işlemleri tekrarlayarak örelim. Daha sonra omuz birleştirmemizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, arka bedenimin kesim işlemini tamamladıktan sonra 20 haroşa sırası ördüm. Şimdi omuz birleştirmemizi yapacağız. Aparatımda beklettiğim ön bedenime ait ilmeklerimi bu şekilde iki ucu açık yardımcı şişime aldım ve benim burada da bir miktar ipim var. Şimdi hangi ipimle örmek daha kolayıma gelirse o şekilde kesme işlemimi yapacağım. Şimdi örgümüzün ön yüzleri içeri gelecek şekilde üst üste getiriyoruz. Ön yüzler içeride kaldı. Arka yüzler de dışarıda kaldı. Şimdi örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimizi keseceğiz. Daha önce birçok kez yapmıştık arkadaşlar bu işlemi. 2 ilmeğime birlikte girerek haroşa olarak örüyorum. İlk ilmeğimi bu şekilde ördüm. Şimdi tekrar 2 ilmeğime birlikte girerek ikisini birlikte şişimden çıkarıyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. 2 ilmeğime birlikte girdim. Düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. 2 ilmeğime birlikte girdim. Düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde 13 tane ilmeğimi keseceğim. Bu şekilde zorlanıyorsanız arkadaşlar ilmeklerinizi önce kesip daha sonra dikiş işlemi de yapabilirsiniz. Ama bu görüntü daha güzel oluyor. Son ilmeklerimi de kesiyorum. Şişimde bir tane ilmeğim kaldı. Şimdi ensemdeki ilmeğin bir tanesini alıyorum. Düz olarak örüyorum ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Ve haroşa örgülerle devam ediyorum. Sayalım arkadaşlar. Sonda 3 tane ilmeğimiz kaldığı zaman diğer birleştirmemizi de yapacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 4 tane daha ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Bir kez daha sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Evet, şimdi yine diğer ön bedenimi de arka bedenimin üzerine koyuyorum. Ön yüzüm yine içeride. Şimdi 13 tane ilmek bu şişimde, 13 tane ilmek de diğer şişimde var. Yine aynı şekilde kesme işlemi yapacağız. 2 ilmeğimi birlikte giriyorum. Düz olarak örüyorum. Bunu ilk olarak düz ördük arkadaşlar.
İkinciden sonra üzerinden atlatacağız. İkinciyi de düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. 2 ilmeğime girdim, örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde sona kadar keseceğim. Son 2 ilmeğim kaldı. Şişimize bir tane zincir çekelim ve fazla ipimizi keselim. Artık misinalı şişimle örgüme devam edeceğim. Yakadan ön yüzde ilmek toplayacağım. Dilerseniz haroşaları da toplayabilirsiniz şişinizin üzerine. Ama ben bu şekilde yapacağım. Örgümün ön yüzünde yakamın ilk başlangıç yerine giriyorum. Ve bir zincirle sabitliyorum. Bu şekilde ilmeklerimi toplayacağım. On 17 tane ilmek topladım arkadaşlar. Şimdi ensemdeki ilmeklerime haroşa olarak örüyorum. 17 ilmek de diğer ön bedenimizden toplayacağız. Burada da yukarıdan aşağı doğru toplayacağız ilmeklerimizi. Yine 17 tane topluyoruz. Evet arkadaşlar, ilmeklerimizi toplayalım. Evet arkadaşlar, yakamın başlangıç yerine kadar ilmeklerimi aynı şekilde topladım. İlmek topladığımız sırayı birinci sıramız sayıyoruz ve 12 sıra hem ön yüzde hem arka yüzde düz olarak öreceğiz. Dediğim gibi birinci sıramız ilmek topladığımız sıramız. Şimdi ikinci sıramızı birlikte örelim. Örgümün arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimin tamamını düz olarak öreceğim.
Evet arkadaşlar, örgümüzün arka yüzünü de ikinci sıramızda düz olarak tamamladık. Şimdi bu şekilde hem ön yüzü hem arka yüzü düz olarak 10 sıra daha örelim. Sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 12 sıramı tamamladım. Şimdi yakamın biraz yuvarlak olması için kesim işlemi yapacağım. Sizler yuvarlak yaka istemezseniz 4 sıra daha aynı şekilde örebilirsiniz. Ama yuvarlak yaka yapacak arkadaşlar için de göstereyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sıra sonunda da yine aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Onun dışındaki ilmeklerimizi yine düz olarak öreceğiz. Şimdi sonda 3 ilmeğim kalana kadar düz örgülerle devam edeyim. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sondaki ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Arkadaşlar şimdi arka sıramızı yine düz olarak öreceğiz. Ön yüzümüzde aynı işlemi bir kez daha yapacağız. İlk ilmeğimizi öreceğiz. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi birlikte alarak keseceğiz. Sıra sonunda yine 3 tane ilmeğimiz kaldığında 2 tane ilmeğimizi birlikte alarak keseceğiz. Ve sondaki ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Bu kesimimizi de tamamlayalım. Daha sonra birlikte kapatma işlemimizi yapalım. Evet arkadaşlar, ikinci kesimimi de aynı şekilde tekrarladım. Örgümün arka yüzünü de düz olarak ördüm. Şimdi bu sıramızda ilmeklerimizi örerek kesme tekniğiyle kapatacağız. Şimdi ben kamerayı açmayı unutmuşum arkadaşlar. O yüzden buradan anlatayım size. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ilmeğimi birlikte alarak kestim. Bunu sıra sonunda da yapacağız. Diğer ilmeklerimizi bir ör bir atlat şeklinde yapacağız. Şimdi arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Artık sona yakın bir yere kadar bir ör bir atlat şeklinde devam edeceğim. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir örüyorum. Bir atlatıyorum. Bir örüyorum. Bir atlatıyorum. Arkadaşlar kesim işlemimizi sonda 4 tane ilmeğimiz kalana kadar aynı şekilde tekrarlayalım. Sonda 4 ilmeğimiz kaldığında da bu sıra başında yaptığım işlemi tekrar size orada göstereyim. Sıra sonunda 4 tane ilmeğim kalana kadar örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimi kestim. Şimdi burada da 3 tane ilmeğimi birlikte alarak keseceğim. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatacağım. Sonda bir tane ilmeğim kaldı. Düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir tane de zincir çektim. Yan dikişlerimizi örgümüzün ön yüzünde yapacağız. Karşılıklı haroşa gözeneklere girerek dikeceğiz. Bir buraya giriyorum. Bir karşıya. Dikişimizi bu şekilde kol altı kesimlerine kadar yapalım. Evet arkadaşlar, yan dikişimi tamamladım. Artık sona yaklaşıyoruz. Bağcığımızı yapacağız. Yakamızın hemen altından tığımızla giriyoruz. Yaklaşık 1 metre ipi ikiye katladım arkadaşlar. Şimdi buradan tığımla çıkarıyorum. Ve sadece zincir çekerek ilerliyorum. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar zincir çekebilirsiniz. Ben 36 tane zincir çektim arkadaşlar.
Pompon yapımını bilmeyen arkadaşlar yukarıdaki videomdan izleyebilirler. Diğer bağcığımızı da aynı şekilde takacağız. Yakamızın hemen altına giriyoruz. 36 tane zincir çekiyoruz. ...36 tane zincirimi çektim. Şimdi pomponumun bir ipiyle... ...zincirimin bir ipine... ...diğeriyle de... ...diğerini bağlayacağım. Evet arkadaşlar, yeleğimiz son haliyle hazır. Ölçülerini de vereyim. 32 santimetre uzunluk, 28 santimetre genişlik. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.